Bu kadar kaynak nereden geldi? Farm hesabı nedir? Çiftlik hesabı nedir? Abi bu kaynaklar ne? Nasıl daha hızlı kaynak toparlayabiliyoruz? Nasıl yan karakter açabiliyoruz? Çiftlik hesabı nasıl oluşturabiliyoruz? Farm hesabı nasıl oluşturabiliyoruz? Sınırsız kaynağı nereden buluyorsun abi? Nasıl yapacaksın bunu? Bu soruları gerçekten cevabını görmek istiyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bu videoyu izlemelisiniz. O yüzden geçelim. Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. İlk başında çok basit bir şey söylüyorum. Oyunun istatistiklerden geçersek burada 5,5 yani 9 milyar gıdam var. 5 milyar odunum var. 3 milyar taşım var. 1 milyar 700 milyon altınım var arkadaşlar. Oldukça fazla ve inanılmaz bir kaynaktır. Peki bunu nasıl başarabilirim? Her KVK'da ya her savaşa girmeden ben nasıl 10 milyar her kaynaktan toparlayabiliyorum? Bu soru buradadır arkadaşlar. Farm hesabı. Adı diğer çiftlik hesabı. Çiftlik hesaplar nasıl kuruluyor? Çok basittir arkadaşlar. Çiftlik hesabı, farm hesabı, buradan profilin üstüne tıklarsınız. Ayarlardan karakter ve istediğiniz karakterleri seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu çiftlik hesapların işi nedir? Nasıl sınırsız kaynak toplatabiliyor size? Arkadaşlar çiftlik hesapların birçok işlevsel işleri var. Krallıkta ya savaşlarda insanlar ölü vererek, bayrakları doldurarak bir şeyler yapacaklar. Bazı insanlar ve bazı insanlar da kaynak toparlıyor. Tabii ki burada mesela örnek veriyorum, benim bir hesabım burada var arkadaşlar. Tamam mı? Bu çiftlik hesabımdır. Ve bu çiftlik hesabım her zaman sadece kaynak toplamaya geliyor. Bu kaynak toplama nasıl olmuş? Buradan görürsünüz. Her gün 3 sefer 4 sefer hesaba giriyorum ve bütün kaynakları haritadan topluyorum. Ve bu kaynakları direkt ana hesabıma aktarıyorum. Bu tarz hesaptan sadece bir tanem yok arkadaşlar. Yani burada eğer ki buraya geçersiniz, burada bir ton Babakaro görüyorsunuz. Ya Manik Farm görüyorsunuz. Bakınız burada Manik saygılar. Burada Manik bak Manik baba. Mesela bu farmlar hepsi benim farmlarım ve burada bir ton farm hesabı ile günde kaç defa giriş yapacağım ve böyle bir şekilde kaynakları topluyorum. Şimdi farm hesabın amacı arkadaşlar kaynak toplamaktır demektir. Bu kaynak toplamayı nasıl olacak? İlk başında iyi bir medeniyet seçmemiz gerekiyor. İyi bir medeniyet nedir arkadaşlar? Burada medeniyetlerden, yani eğer ki çok titiz bir insansınız, böyle bir şey söyleyeyim. Birkaç tane medeniyet çok fazla bir kaynak olacak. Yani benim zamanım var, 6-7 tane farm hesabı açıyorum. 6 tane 7 tane farm hesabı açıyorsunuz. Yani demek ki ikişer kaynak gönderebiliyorsunuz. Burada medeniyetlerin bazı buff'ları var. Örnek veriyorum mesela. Şimdi arkadaşlar burada Bizans taş toplama hızı %10 vardır arkadaşlar. Ne bileyim artık mesela Japonya burada toplama hızı sadece kaynak toplama hızı bütün kaynaklardan %5 vardır arkadaşlar. Mısır mesela burada arkadaşlar Mısır'da ne vardı? Bir dakika, Mısır değildi ya, başka bir şeydi. Bir dakika. Viking'de mesela kıta yükü vardı %10. Tamam mı? Fransa'da mesela arkadaşlar odun toplama hızı %10. Roma'dan başka bir kaynak vardı. Mesela %5 gıda toplama hızı ve böyle bir şekilde buff'lar veriyor. Ama burada doğru medeniyet seçmek çok çok önemlidir. Ben öncelikle oyunu başlamadan arkadaşlar bir medeniyet eğer ki seçersiniz, tabii ki Fransa'yı seçebiliyorsunuz. Niye Fransa diyoruz arkadaşlar? Burada farm hesaplarımızla sonra Japonya'ya geçebiliyorsunuz. Fransa'yı diyoruz çünkü burada ana komutanı burada bu komutandır arkadaşlar. Yani Juana Fark. Mor Juana Fark veriyor ve bu kaynak topluyor. Ve sonra belediye binanız 10'da olduğu süreçte bir tane medeniyet değiştirme hakkı verecek ve bu medeniyet değiştirme hakkıyla tekrardan benim önerim size farm hesaplarınızı Japonya'ya getirin ve %10 kaynakla toplayabiliyorsunuz. Yok abi ben 6 tane 7 tane farm hesabı açacağım. Burada bu farm hesapları açarak arkadaşlar bunları artık medeniyetlere özel olarak topluyorsunuz ve kaynaklara sürekli o özel topladığınız medeniyete göndereceksiniz. Bu biraz zor olacak ama güzel bir kaynak toplanır arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar bu binalar. Bu binalar farm hesaplarda oldukça faydalıdır. Benim yani 40 tane farm hesabım var. 30 tane farm hesabım var. İnanılmaz söylüyorum size. Yani gösterdim zaten. 30-40 tane farm hesabım var. Hepsini bunları da yükseltsem yani artık kaynak fazlasıyla oluyor ve hepsini tek bunları gece gündüz açmak biraz zor olacak ama bunları da yüksek seviyeye
götürürsünüz. Burada günde neredeyse 2 kere bu kaynakları toplayacaksınız ve sağlam bir şekilde bir kaynaklar elde edebiliyorsunuz. Farm hesaplardan bir şeylerde birçok şeyi göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. İlk başında farm hesaplarınızda ilk ulaştığınız şey burada VIP 6 olsun. VIP 6 olursa burada sizin toplama hızınız %10 oluyor arkadaşlar. Tabii ki yüksek değer seviyede de görebilir ama çok fazla bir farkı olmayacak için ben 6'dan söylüyorum. 6'dan bırakabilirsiniz. Çok da zorlamayın yani farm hesapları. Çünkü bu nazik bir şeydir arkadaşlar. Bu da ikincimiz arkadaşlar. Yani medeniyeti söyledik. Bunları söyledik. Altın madenleri ve VIP söyledik. Önemli olan arkadaşlar burada bu hesaplardan farm hesaplarda araştırmadır. Mesela burada araştırmaları farm hesapların gücünü çok fazla yükseltmesi önemli değil. Burada teknoloji, ekonomi teknolojisi önemlidir. Yani burada kaynak toplamanız ne kadar olacak? Kaynak toplamadan hariç başka bir şey çok fazla bir şey ifade etmez. O yüzden bizde sadece kaynak toplaması yani ekonomi teknolojiyi yükseltmeniz gerekecek. Bu ekonomi teknoloji yani siz daha hızlı bir şekilde kaynak topluyorsunuz ve bu kaynakları aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Size söyleyeyim ha. Gerçekten çok çok önemli teknoloji bu tarz şeyleri için. O yüzden bunu da kesinlikle farm hesaplarınızda teknolojiyi yükseltmeniz lazım. Kaynak toplama yerleri arkadaşlar. Bu da oldukça önemli. Kaynak toplayarak arkadaşlar en iyi kaynak toplayan yer mancaniktir. Farm hesaplarda T2, T3 mancanik çok fazla üretmeyin. Çünkü birçok kişi psikopattır geliyor farm hesaplarınızı kesecek ve hastanız düşük olduğu için askerleriniz ölecek. O yüzden en güzeli T1 mancanik üretmektir. Ve her zaman da T1 mancanik daha hızlı bir şekilde üretiyorsunuz ve oldukça fazla bir asker elinizde olacak ve göndereceksiniz arkadaşlar kaynaklara. Örnek veriyorum altın burada. Arkadaşlar direkt gönderirsiniz burada direkt böyle komutan gitti. 100k askerle mesele gidecek arkadaşlar. Artık herhangi bir 100k olsa ya herhangi bir şey ne kadar artık asker istersiniz. Mesela ben bu kadarla gönderiyorum ve kaynak toplayacak. Bu da önemli olan bir şeydir. Bir sonraki olan birlik. Birlik çok önemlidir arkadaşlar. Yani burada farm hesaplarınızı sağlam bir birlikten yer aldırmak çok önemli. Niye? İlk başında teknolojiniz. Yani bir birliğin teknolojisi yüksekse böyle kaynak toplama seviyeleri falan yüksekse tabii ki siz de daha hızlı bir şekilde topluyorsunuz. O yüzden iyi bir birlikte yer almanız yani farm hesapları için 6. 7. 8. sırada birinci demiyorum. Orada olursa çok daha hızlı bir şekilde kaynak topluyorsunuz ve ekstradan günde neredeyse 1,5 milyon her kaynaktan birlik ambarından geliyor ve böyle bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve siz düşünün 7-8 tane hesabınız var ve aynı 7-8 tane günde 2 kere böyle bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani günde 20'şer milyon her kaynaktan, 2'şer milyon her kaynaktan yani 10 milyon. 30 tane hesabım var benim. 30 tane 10 milyonu 300 milyon bir kaynak neredeyse ben sadece buradan topluyorum günde. 30 tane farm hesaptan bahsediyorum. Günde 3 kere kaynağı gönderirsem ne olacak? Hele siz 30 tane farm hesabınız olamayacak. 4 tane hesabınız olacak ya 3 tane hesap ya 2 hesabınız olacak. Böyle bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sonraki şeyimiz kahramanlarımız. Arkadaşlar kahramanlar toplama komutanları çok önemli. Tabii ki ben burada artık teçhizat falan vermemişim. Teçhizatta da verirsiniz. Çok daha hızlı bir şekilde topluyorsunuz. Örnek veriyorum. Burada arkadaşlar had dizilişi mesela altın toplama hızını artırıyor. Bu had dizilişi basarsınız. Ekipman basabiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça ekipmanlar var. Bu ekipmanları tabii ki asarsınız ya basarsınız yani bunları komutanlara mor veya hatta maviler yaparsınız arkadaşlar. Sağlam bir şekilde burada toplama hızı %5 veriyor. Mesela kıta yükü %20 veriyor. 2 tane parça 4 tane parçaya yaparsınız bu 4 tanesi mesela maviden. Ekipmanlarını yaparsınız çok daha hızlı bir şekilde olacak. Komutanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Her komutan gerek yoktu. 37 seviye şu anda hafta mesela toplama komutanları sadece toplama komutanları 37 derecede getirirsiniz ve böyle bir beceri veriyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir beceri verirsiniz. Komutanlar artık sağlam bir şekilde her türlü kaynakları doldurabiliyor ve kaynakları alacaklar. Burada bu tarz şeyler gerçekten önemlidir. Oyunun başında kendi hesabınız da aynı şekilde yapmalısınız. Farm hesaplarınızı sıkı bir şekilde takip ediyorsunuz. Tabii ki burada üstüne tıklarsınız. Burada bazı pekilleştirme ve bufflar var. Burada kaynak ekonomisi diye bir yerimiz var. Toplama hızı, gıda üretimi, ödün üretimi, taş üretimi, altın üretimi. Bunları başka yerde çantadan, üyelerden, burada güçlendirmelerden görebiliyorsunuz. Burada eğer ki bunun üstüne basarsanız her tür kaynağın toplama hızını 8 saatliğine %50 artırıyor.
Bunu mesela kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 8 saatlik %50 artırma. Burada gıda üretimin 8 saatliğini %25 arttırıyor. Burada %25 tekrardan arttırıyor. Burada %25 odun vesaire, bu tarz şeyleri. Yani bunları her gün kullanmanız farm hesabınızda ve ana hesabınızda bir şarttır. Ve özellikle bu şartla ilgili arkadaşlar böyle günlük görevlerinizde burada bazı şeyler gelecek ve böyle bir sandıkları hepsini açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve sağlam bir şekilde buradan da kaynaklar ve şeyleri elde edebiliyorsunuz. Mesela günde 270k ve hatta buradan da kaldı. Bunu da bir tane daha basarsınız, her ne olursa olsun. Mesela bir tane bastım abicim, bak. Ah, buradan da bu oldu. Buradan da böyle bir şekilde farm hesaplarınızla bazı şeyler gelecek ve ekstralar bir kaynaklar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da oldukça önemli arkadaş. Yani böyle 7 seviye kaynak toplamak, 6 seviye kaynak toplamak da sadece kolay olmayacak. Komutanlarımızda böyle bir şekilde 37 seviye toplama komutanlarımızı hepsini bırakırız ki bu kadar yani artık daha rahat bir şekilde kaynaklarımızı toparlayalım. Peki burada arkadaşlar önemli olan nedir? VIP söyledik. Karakterler nasıl açılacak söyledik. Doğru medeniyetleri söylesem Roma %10 mesela toplama hızı veriyor. Yiyecek toplama hızı veriyor. Fransa %10 odun toplama hızı veriyor. İspanya kaynak üretimi, yani şehrindeki kaynak üretimlerinizi yükselecek %20 ve bu çok önemli değildir aslında. Ama Japonya var, %5 tüm kaynak toplamaya veriyor ve %10 da Bizans tabii ki bir medeniyet verecek. Ama benim önerdiğim şey tabii ki bu çok pardon. Burada Japonya medeniyeti olacak. VIP'de tabii ki söylediğim gibi VIP 6 olacak. Komutanlardan bahsedersek arkadaşlar Joanna Fark Mork, Sarka, Gaius Marius, Constanza, bunlar yani bu toplama komutanları, Matilda, ne bileyim burada Gürcistan kraliçe temelcisi Constanza mesela, burada Gaius Marius veya hatta Centurion, bu tarz komutanları 37 seviyede olmalısınız. Birkaç tane komutanımızda efsanevidir ve kaynak toplama ücreti var. Burada mesela Ishida var. Seontok var arkadaşlar. Bunlar tabii ki daha pahalı ve Kleopatra ile beraber daha pahalı bir komutanlar ama toplama komutanları. Mesela burada ikincisi değil. Burada mesela ikincisinden arkadaşlar kaynak toplaması, üçüncü beceride kaynak toplaması. Ama efsane olduğu için kimse kafa basmıyor ve bunlara çok fazla da bir değer verilmiyor arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Lütfen bunları kesinlikle ve kesinlikle yapın arkadaşlar. Bunları yaparsınız böyle benim gibi, mesela ben karakterime geliyorum arkadaşlar. Sadece hesaplarımı size gösterdim. 30 tane farm hesabıyla ben aylık neredeyse her gün 2 kere bile göndersem 30 tane farm hesabıyla ben bir KVK'ya 10 milyar 12 milyar kaynakla gideceğim ve bu kaynakla sınırsız bir şekilde savaşırım. Buradan da herhangi bir sorun olmayacak. Bütün kaynaklarım ya bütün hesaplarımda sadece kaynak toplaması olacak. Bir son olarak bir soru var. Abi kaynakları nasıl biriktirebilirim? Ya kaynakları nasıl aktarabiliyorum? Bu benim hesabım mesela. Bak buradan da bir hesabım var mesela. Arkadaşlar yan hesabımda. Kaynakları aktarıyorum sürekli. Bu kaynak nasıl aktarılıyor? Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada ticaret merkezi var. Ticaret merkezi vergi alarak, yani %8 bir oran bir vergi veriyor. Tabii ki ticaret merkeziniz ne kadar yüksekse ya ne kadar düşükse o kadar. Ama yani burada ticaret merkezini yükseltiyorsunuz arkadaşlar ve böyle mesela bu destekle gönderiyorsunuz. Mesela örnek veriyorum, ben bir tane gıda gönderiyorum. Bak 5 milyon gıda gönderdim. Bitti gitti. Çünkü ticaret merkezim yüksek olduğu için rahat bir şekilde gönderiyorum. Bazı arkadaşlar gelecek farm hesapları tamamen askerleri çıkartıyorlar ve saldırı yapıyor. Bu saldırı yaparak ister asker olsun ister asker olmasın %35 vergi veriyorsunuz. Ama burada ticaret merkezi ile yoluyla, eğer ki ticaret merkeziniz hatta 12, 15, 17 olursa bile %18-19 vergi vererek kaynaklarınızı aktarabiliyorsunuz. Bunu da bilmenizi kesinlikle ve kesinlikle isterim arkadaşlar. Başka bir şey de kalmamış gerçekten, yani başka yapabileceğim ya söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Daha hızlı bir şekilde sadece kaynak toplamak istiyorsunuz. Buff'ları söylediğim gibi buradan da şehirlerin içinde ya burada arkadaşlar Buryonlardan mesela bazıları taş toplama hızı %15, %10 altın toplama hızı, ya bu tarz şeyler var ve bunları sürekli okuyabiliyorsunuz ve yapabiliyorsunuz. Yani bunları yiyin, sonra da artık toplama hızınız daha yüksek seviyeye gidecek. Başka bir şey de gerçekten yok. Sürekli aktif olmakta, sürekli kaynak toplayarak da böyle günde 2 saat, 3 saat kaynak toplayarak böyle bir kaynakları da rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Sadece daha fazla
farm hesabı sahip olmak lazımdır. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa beğeni atmayı, arkadaşlarınızla beraber paylaşmayı unutmayın. Daha enerjili videoları isterseniz o beğeni basın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.